Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel, açık bir lila rengiyle başlayacağız. Modelimiz oldukça güzel, zarif bir model. Kullanacağım şişimiz de 3,5 numara. Siz ipinize uygun şiş kullanabilirsiniz. Evet. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, modelimize öncelikle ilmek alarak başlayalım hemen şişimize. Bu modelimiz için 3 ve 3'ün katlarına ilmek sayısı olarak ihtiyacımız var. Siz yapacağınız örgüye göre 3 ve 3'ün katlarından ilmek sayınızı ayarlayacaksınız. Ona göre modelimizi kuracağız. Şöyle az bir ilmek alacağım ben hemen. Hemen ayarlayalım. 3 bir model için 3 5 model üzerinden anlatacağım. 5 defa yani model kurulumunu yapacağım. Artı 1 kenarın şöyle düz gelmesi için 2 de kenar ilmeğe ihtiyacım var. 3'er tane model için 2 kenar ilmek için bir tane de artı 1'e ihtiyacımız var arkadaşlar. İlmek sayımızı ona göre ayarlayalım. Şöyle aldım. İlk ilmeğimi, ilk sıramız olduğu için ilk ilmeğimizi, kenar ilmeğimizi yani örüyoruz. Bir sıra ters örgü yapıyorum. Model kurmadan önce bir sıra ters örgü yapalım. Siz istediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Bu modelde lastik de istemiyor. Yani lastiksiz de direkt başlayabilirsiniz benim gibi. Evet. Şöyle sıra sonuna kadar ben bir sıra ters örüyorum. İlk sıramızı. Bu model kurulumuna dahil değil arkadaşlar. Sadece İlk başlangıca mahsus bir sıra ördüm. Bu modeli istediğiniz örgüde uyarlayabilirsiniz. Bebek örgülerinde, yeleklerde, her türlü örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Şu şekilde. Şu 2 ilmeğin içinden, sıradaki 2 ilmeğin içinden şişimi geçirdim. Bir tane düz ördüm. İpimi tellendirmeden alırsam şu şekilde 2 ilmeğin içinden çıkarttım. Bir tane düz ördüm. Bir kez doladım. Arkadakini örmüyorum. Sadece öndekini, bakın arkadaşlar. Sadece öndeki ilmeği yine düz ördüm ve şişimden çıkarttım. Bir tane ters örüyorum. Sıradaki 2 tane ilmeği düz ördüm. Şu şekilde bir tane doladım ve öndeki ilmeği tekrar örüyorum. Yani düz olarak ördüm. Görüntümüz şöyle arkadaşlar. Bakın bu model kendini yavaştan göstermeye başladı. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Evet, bir tane ters ördüm. Sıradaki 2 tane ilmeği birlikte düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım. Öndeki ilmeği tekrar örüyorum. Arkadakini örmüyorum. Sadece öndekini ve şişimden çıkartıyorum. Bir tane ters ördüm. 2 ilmeğin içinden geçtik ve şu şekilde düz ördüm. Bir kez doladım. Öndekini tekrar örüyorum şişimden çıkarmadan ve hepsini birlikte çıkarttım. Bir tane ters, şu 2 ilmeği ikisini bir
ördüm, şişimden çıkarmadım, bir kez doladım ve öndekini tekrar ördüm ve şişimden çıkarttım. Kenarda bir tane tersimiz var, yine ördüm ve kenar ilmeğini ördüm. Artı 1 yapmamızın sebebi arkadaşlar, şurada bir tane tersin gelmesi. Artı 1 koymazsak direkt şu üçlüden devam ederiz. Ama başta da bir tane tersimiz var, sonda da bir tane tersimiz olunca daha düzgün duruyor. Örgülerde yani şuralardan da dikme payı oluyor. Ona göre artı 1'i koyuyoruz. 3 ve 3'ün katları artı 1, 2 de kenar ilmek yani modelimiz. Kurmak için kenar ilmeğini örmeden aldım. Şu sıradaki ilmeği düz, zaten düz örüyorum, bakın. Düz ilmeğimi düz ördüm. Şu üçlü ilmeğin ilkini ters örüyorum. Zaten ters kendini gösteriyor. Ters ördüm. Kaldı şu iki tane. İkisini bir alıyorum. Keserek şöyle düz örüyorum. Sıradakini düz ördüm. Zaten düz ilmek gösteriyor. Diğeri ters. Şu ikisini bir düz ördüm. Düz ördüm. Bir ilmek daha. Sıradakini ters ördüm. Şu ikiliyi, ikisini bir düz örerek kestim. Düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. İkisini bir alarak düz ördüm ve kestim. Bak, düz ilmek burada var zaten, onu düz örüyorum. Şu üçlü ilmeğin ilki zaten ters görünüyor. Onu ters örüyorum. Hemen arkasındaki iki ilmeği bir alarak kestim şöyle. Yine bir tane düz ilmeğimiz var ve kenar ilmeğimiz. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamladık. Bir kez modeli kurmuş olduk. Evet. Modelimizin şimdi ikinci kurulumunu da yapalım isterseniz, daha anlaşılır olsun. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane ters ilmeğimiz var. Ters ördüm. Bakın ikili bir ters bir düz diye iki tane ilmeğimiz var. İkisini bir aldım. Bir tane ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doladım ve öndekini tekrar bak. Düz ördüm ve şişimden çıkarttım. Ters ilmeğimi ters ördüm. İki ilmeği bir aldım. Ördüm. Bir kez doladım ve öndekini tekrar ördüm. Ters ördüm. İki ilmeği bir aldım. İpimi doladım ve öndekini tek ördüm. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz gayet kolay. 2 sıradan oluşan güzel bir model. Dediğim gibi buna lastik de gerekmiyor. Direkt yapacağınız örgüyü bu şekilde başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi ikinci kez kurduk. Ön yüzündeyiz. Bakın bu şekilde ön yüzündeyiz. Şimdi arka yüzünden de bir kez daha yapalım hemen. Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Zaten bakın düz ilmeğimiz görünüyor. Burada onu düz ördüm. Şu üçlünün ilki bakın ters görünüyor zaten. Onu da ters ördüm. Şu şekilde. Şu iki ilmeği bir aldım ve düz ördüm. İkisini bir kestim yani. Düz ördüm bir ilmek ters ördüm. İki ilmeği bir kestim. Düz örerek. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. İki ilmeği bir aldım ve düz olarak kestim. Bir ilmek düz ördüm, bir ilmek ters ördüm. İki ilmeği bir alarak kestim. Düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Sıradaki iki ilmeği bir aldım ve düz örerek kestim.
Modelimizi ikinci kez kurduk. Gördüğünüz gibi model yavaş yavaş oluşmaya başladı arkadaşlar. Bakın. Şöyle kendini gösteriyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel, kolay, zarif bir model. İstediğiniz örgüde uyarlayabileceğiniz kolaylıkta bir model. Sizin de fikirlerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ben bunu hemen kenara bırakayım. Şöyle bir tane de büyük parça yapmıştım. Onu size göstereyim. Evet. Şu da modelimizin ilerlemiş hali. Şöyle her yandan göstereyim size. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın arka yüzden de gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Bu yüzü de gayet güzel bence. Bu tarafta kullanılabilir. Evet. Şöyle tutayım. Evet, inşallah siz de beğenmiştirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.